Yeryüzü, sayısız renge ve şekle bürünmüş devasa bir tuvaldir. Bu tuvalin en zarif fırça darbeleri ise çiçeklerdir. Hepimiz bir çiçeğe baktığımızda onun renklerini, estetiğini ve kusursuz bir tabloyu andıran duruşunu görürüz. Onlar doğanın sessiz süsleri gibi görünürler. Ancak bu yüzeysel güzelliğin sadece 1 milimetre altına indiğimizde karşımıza bambaşka bir dünya çıkar. Taç yaprakların ardında dünyanın en gelişmiş nanoteknoloji laboratuvarları, hidrolik iskelet sistemleri, akustik radarlar, elektrostatik çekim alanları ve moleküler iletişim ağları işlemektedir. Fakat bu mühendislik harikalarına dalmadan önce çiçeklerin insan gözündeki yerini anlamak gerekir. Günlük yaşamımızın her köşesinde onların izi vardır. Sabah içtiğimiz papatya çayı, bizi sakinleştiren lavanta özleri, cildimize sürdüğümüz gül yağı, yemeklerimize renk katan safran ve hatta bazı modern ilaçların temelindeki bitkisel moleküller. Ancak bu pratik ilişkinin ötesinde çiçeklerle kurduğumuz bağın derin, manevi bir boyutu da vardır. Bu boyutun zirvesini ise Japon kültüründe buluruz. Japonya'da bahar geldiğinde meteoroloji bültenleri Sakura Zensen yani kiraz çiçeği cephesi haritaları yayınlar. Pembe beyaz bir dalganın güneyden kuzeye ilerleyişi adeta askeri bir operasyon hassasiyetiyle bildirilir. Kiraz çiçeği yani sakura yalnızca güzel bir manzara değil. Budist ve Şinto inanışlarının harmanlandığı, nesnelerin hüznü felsefesiyle özdeşleşen, yaşamın geçiciliğine duyulan derin ve hüzünlü bir takdirin sembolüdür. Japonlar için çiçek, doğayla kurulan sessiz bir diyaloğun aracısı, ikebana adı verilen sofistike bir meditasyon biçimidir. İnsanlık çiçekleri sadece incelememiş, onlarla düşünmüş, hissetmiş ve semboller üretmiştir. Mezopotamya kabartmalarından Osmanlı tezyiplerine, Japon sakura festivallerinden Van Gogh'un ayçiçeklerine kadar. Vincent van Gogh bir mektubunda ayçiçekleri için şöyle yazar: Ayçiçeği bir bakıma benimdir. Çünkü bazen bir çiçek yalnızca botanik bir yapı olmaktan çıkar. İnsanın anlam yüklediği bir simgeye dönüşür. Johann Wolfgang von Goethe bitkiler üzerine çalışırken şöyle der: Doğa hiçbir yerde sırlarını bir kerede açmaz. Gerçekten de bir çiçeğe yaklaştıkça görünen güzelliğin altında katman katman mühendislik ortaya çıkar. Şimdi o güzel tablonun arkasındaki perdenin gerisine geçelim ve bu sessiz makinelerin içine atomların, dalgaların ve hassas mühendisliğin dünyasına inelim. Işık, evrenin en temel bilgi taşıyıcısıdır. Çiçekler bu bilgiyi kendi ziyaretçilerine yani polen taşıyıcılarına göre filtreleyen birer optik filtredir. Biz insanlar elektromanyetik spektrumun yalnızca 380 ile 750 nanometre arasındaki incecik bir dilimini görebiliriz. Oysa çiçeklerin asıl muhatabı olan arılar, bizim morun ötesinde kalan ultraviyole dalga boyunu net bir şekilde algılar. Bu, çiçeklerin bizim asla göremeyeceğimiz renklerle, gizli sinyaller ve yönlendirme işaretleriyle donatıldığı anlamına gelir. Düşünün, her gün önünden geçtiğiniz bir çiçek, aslında sizin bilmediğiniz bir dilde sürekli konuşuyor. Bilimsel adıyla Helianthus annus yani ayçiçeğine çıplak gözle baktığımızda homojen bir sarı renk görürüz. Ancak bir arı için manzara tamamen farklıdır. Ayçiçeğinin taç yapraklarının dibinde UV soğuran pigmentler birikir ve bu durum çiçeğin merkezine doğru koyulaşan, adeta bir okçuluk hedef tahtasını andıran belirgin bir boğa gözü deseni oluşturur. Bu görünmez sinyaller arıyı nektarın tam olarak bulunduğu noktaya yönlendirir. Çuha çiçeği olarak bilinen Oenotera türleri de taç yapraklarında bu görünmez UV pigmentlerini birer iniş pisti ışığı gibi kullanır. Çiçekler, renk paletlerini polen taşıyıcılarının görsel kapasitelerine göre uzmanlaştırmıştır. Arılar ultraviyoleyi mükemmel görürken uzun dalga boyundaki kırmızıyı algılayamazlar. Buna karşılık kuşlar özellikle parlak kırmızılara karşı son derece duyarlıdır. Bu biyolojik uzmanlaşma çiçeklerin belirli tozlaştırıcıları hedeflemesine olanak tanır. Kuzey Amerika'ya özgü Lobelia cardinalis yani kardinal çiçeği, arıların göremediği ancak sinek kuşlarının kilometrelerce uzaktan fark edebildiği parlak kırmızı renkleri bir neon tabela gibi yansıtarak
yalnızca kendisine en uygun polen taşıyıcısını çağırır. Gece açan çiçekler ise tamamen farklı bir strateji izler. Yasemin veya kraliçe gecesi gibi türler genellikle bembeyazdır. Çünkü karanlıkta en kolay fark edilen şey beyazın yansımasıdır. Ancak bir ayçiçeğinde gözümüzden kaçan yalnızca ultraviyole desenleri değildir. Çiçeğin merkezine, yani tohumların dizildiği o kusursuz spirale yukarıdan baktığınızda matematik tarihinin en ünlü sayı dizilerinden biriyle karşılaşırsınız. Tohumlar saat yönünde ve saat yönünün tersinde uzanan iç içe spiraller halinde dizilmiştir. Bu spiralleri saydığımızda neredeyse her zaman Fibonacci dizisinden ardışık iki sayı elde edersiniz. 34 ve 55, 55 ve 89 ya da 89 ve 144. Fibonacci dizisi her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu basit ama şaşırtıcı bir dizidir. Her bir tohum bir öncekinden yaklaşık 137,5 derecelik bir açıyla yerleşir. Bu açı altın açı olarak bilinir ve bir dairenin altın oranla bölünmesiyle elde edilir. Peki neden bu açı? Çünkü 137,5 derece tohumların birbirini en az engelleyeceği, yüzeyi mümkün olan en verimli şekilde paketleyeceği açıdır. Eğer bitki tohumlarını 90 derecelik bir açıyla dizseydi, dört kollu bir haç oluşur ve arada büyük boşluklar kalırdı. 137,5 derecelik bu özel açı, tohumların üst üste binmesini engelleyerek her birinin kendine özgü bir hizada kalmasını garanti eder. Yani bir ayçiçeğinin ortası yalnızca güzel bir desen değil, aynı zamanda geometrik bir optimizasyon problemidir. Burada önemli bir not düşelim. Altın oran, doğada sıklıkla gözlemlenen ilginç bir geometrik ilişkidir. Ancak her çiçekte, her sanat eserinde olduğu gibi mutlak ve mistik bir şifre olarak sunulmamalıdır. Bu verimlilik arayışının zarif bir sonucudur. Peki ya renkler, kimyasal pigmentlerle üretilmediğinde ne olur? Doğada özellikle mavi rengi biyokimyasal olarak üretmek oldukça zordur. Bu noktada devreye fizik, optik ve nanoteknoloji girer. Bazı çiçekler rengi pigmentlerle değil, nanometre yani milimetrenin milyonda biri ölçeğindeki fiziksel yapılarla üretir. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri nadir bir tür olan Hibiscus trionum yani Çin hibiskusudur. Bu bitkinin taç yaprakları taramalı elektron mikroskobu altında incelendiğinde düzenli paralel çizgilerden oluşan bir dizi fotonik kristal ortaya çıkar. Bu mikroskobik, kusursuz simetrik yivler ve setler bir kırınım ızgarası gibi davranarak gelen güneş ışığını dalga boylarına ayırır ve yanar döner bir parlaklık oluşturur. Yanar dönerlik, bakış açısına göre rengin değişmesi olayıdır ve bu fiziksel fenomen yalnızca periyodik yapılandırılmış malzeme yüzeylerinden kaynaklanır. Pigmentlerle asla elde edilemez. Böylece Hibiscus trionum herhangi bir kimyasal boyaya ihtiyaç duymadan fiziğin optik kırınım yasaları ile boyanır. Çiçeklerin optik mühendisliğini, ışığı nano düzeyde büken fotonik kristalleri ve UV iniş pistlerini gördük. Ancak bir çiçeğin rengini oluşturan asıl temel, taç yaprakların hücrelerinde bulunan ve milyonlarca yıldır işleyen pigment fabrikalarıdır. Bu fabrikalar karmaşık biyokimyasal üretim hatlarıdır ve daha da şaşırtıcı olanı, bu üretimin son ürününün rengi, hücre içindeki mikroskobik kimyasal ortamla anlık olarak değiştirilebilir. Bir çiçeğin taç yaprağı, aslında milyonlarca mikroskobik kimya şişesinin bir araya geldiği canlı bir laboratuvardır. Bitkiler alemindeki renk paletinin ana omurgasını antosiyaninler oluşturur. Antosiyaninler, üzümün morundan, ahududunun kırmızısına, peygamber çiçeğinin mavisinden sonbahar yapraklarının kızıllığına kadar doğadaki pembe, kırmızı, mor ve mavi tonlarının büyük çoğunluğundan sorumlu olan suda çözünebilen pigmentlerdir. Bu pigmentler hücre içinde vakuol adı verilen zarla çevrili mikroskobik depolarda sentezlenir ve saklanır. Ve şimdi bu pigment fabrikalarının en büyüleyici sırrına geliyoruz. pH yönetimi. pH, bir ortamın ne kadar asidik veya baz olduğunu gösteren basit bir ölçüdür. Antosiyaninler tıpkı bir kimya laboratuvarındaki turnusol kağıdı gibi
Bulundukları ortamın pH değerine bağlı olarak yapısal form değiştirir ve farklı renkler sergilerler. Aynı antosiyanin molekülü asidik bir ortamda yani pH düşük kırmızı renkteyken nötr bir ortamda mora, baz bir ortamda yani pH yüksek ise maviye döner. Bu bir çiçeğin tek bir pigment üreterek ve sadece hücrelerinin içindeki pH değerini ayarlayarak tamamen farklı renklere bürünebileceği anlamına gelir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Elinizde tek bir boya var ama bu boyayı döktüğünüz kabın içindeki sıvının asitliğini değiştirerek maviden kırmızıya bütün tonları elde edebiliyorsunuz. Bu fenomenin en çarpıcı örneği ortancalardır. Bilimsel adı ile Hydrangea macrophylla. Bahçıvanların asırlardır bildiği gibi toprağa alüminyum sülfat ekleyip asitliği artırmak, ortancanın çiçeklerini maviye kireç ekleyip toprağa baz hale getirmek ise pembeye döndürür. Bitki, topraktaki kimyasal sinyali alıp hücre içi pH ve metal iyon dengesini aktif olarak yöneterek rengini belirler. Sabah sefası çiçeğinde yani Ipomoea tricolor'da ise durum daha da dinamiktir. Çiçek sabah açtığında parlak mavidir. Gün boyunca çiçeğin yaşlanmasıyla birlikte hücre içindeki pH yavaşça yükselir ve çiçek öğleden sonra pembe kırmızıya döner. Bu bir solma belirtisi değil, önceden programlanmış kimyasal bir saat mekanizmasıdır. Bu renk değişimi, polen taşıyıcılarına nektar bitti, boşuna gelme sinyali vererek onları henüz taze ve nektar dolu olan diğer çiçeklere yönlendirir. Çiçek, kendi üzerindeki rengi değiştirerek trafiği yöneten bir levha gibidir. Gece karanlığı çöktüğünde optik sinyallerin hiçbir anlamı kalmaz. İşte bu noktada çiçekler aleminin belki de en şaşırtıcı mühendislik harikalarından biri devreye girer. Akustik yönlendirme. Orta Amerika, yağmur ormanlarına özgü, nadir bir tırmanıcı bitki olan Küba asması, Markgravia evenia, yapraklarını güneş ışığını toplamak için değil, ses dalgalarını yansıtmak için özelleştirmiştir. Bu bitki, çiçeklerinin hemen üzerinde iç bükey bir uydu anteni şekline sahip özel bir yaprak geliştirir. Yarasalar yön bulmak için yaydıkları ultrasonik ses dalgalarını kullanırlar. Margravia evenia'nın bu özel yaprağı, yarasanın yaydığı ultrasonik dalgaları çok güçlü ve çok yönlü bir şekilde geri yansıtır. Normal yapraklar ses kaynağına yalnızca tam karşıdan bakıldığında güçlü bir yankı üretirken, bu disk şeklindeki yaprak geniş bir açıdan dahi sabit ve karakteristik bir yankı sinyali gönderir. Zifiri karanlık, akustik olarak karmaşık bir yağmur ormanında bu çiçek yarasanın sonar ekranında adeta parlayan bir deniz feneri gibidir. Kör bir navigatörün sesini duvara çarpıp gelen yankıya göre yolunu bulduğunu hayal edin. Bu çiçek, o navigatör için özel olarak yerleştirilmiş, sesi en iyi yansıtacak şekilde tasarlanmış bir reflektördür. Sesin çiçekler dünyasındaki bir diğer kullanımı ise sonikasyon, yani titreşimle tozlaşmadır. Günlük hayatta tükettiğimiz domates, bilimsel adıyla Solanum lycopersicum veya yaban mersini gibi bitkiler polenlerini açıkta sunmaz. Polenler yalnızca ucunda mikroskobik bir delik bulunan tüplerin içine hapsedilmiştir. Rüzgar veya normal bir böceğin teması bu polenleri dökemez. Sadece belirli yaban arısı türleri çiçeğe tutunur ve kanat kaslarını saniyede yaklaşık 400 kez titreştirerek spesifik bir müzikal nota, genellikle orta C notası üretirler. Bu akustik frekans, çiçeğin rezonans frekansı ile eşleşir. Rezonans, bir cismin doğal titreşim frekansında küçük bir kuvvetle bile büyük genlikli titreşimler oluşması olayıdır. Tüp içindeki polenler, bu ses dalgalarının yarattığı şiddetli sarsıntıyla bir sıvı gibi akarak arının üzerine dökülür. Bir kasanın şifresinin sadece doğru ses frekansıyla açılması gibi, bitki de değerli genetik kargosunu sadece doğru titreşimi verebilen uzmana teslim eder. Çiçekler ve tozlaştırıcıları arasındaki iletişim, ışık ve sesin ötesine geçerek elektromanyetik alana kadar uzanır. Fizik kurallarının çiçekler üzerindeki bir başka şaheseri, görünmez elektrik yüklerinin manipülasyonudur. Bir yaban arısı havada uçarken, kanatlarının saniyede yüzlerce kez havaya sürtünmesi sonucu statik elektrik üretir ve pozitif elektrik yüküyle yüklenir. Toprağa kökleriyle bağlı olan petunya veya aslan ağzı gibi çiçekler ise doğal olarak topraklanmıştır
ve negatif yüklüdür. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama bu her gün bahçenizde gerçekleşen bir olay. Arı çiçeğe milimetreler kala yaklaştığında ortada muazzam bir elektromanyetik çekim alanı oluşur. Bu zıt kutupların çekimi öylesine güçlüdür ki polen tanecikleri yerçekimine meydan okuyarak aniden havalanır ve arının tüylerine mıknatıs gibi yapışır. Dahası arılar bu elektrik alanlarını yalnızca çekilmek için değil, bir bilgi levhası olarak da kullanır. Bir arı çiçeğe konup nektarı aldıktan sonra çiçeğin elektrik potansiyeli bir süreliğine değişir. Bu durum arkadan gelen diğer arılara bu çiçeğin nektarı az önce alındı, buraya inerek enerji harcama diyen görünmez bir elektronik levha işlevi görür. Bu, biyolojik bir elektriksel bellek ve iletişim sistemidir. Çiçek, üzerinde taşıdığı elektrik yüküyle adeta dolu ya da boş yazabilen bir tabela gibidir. Bazen çiçekler polen taşıyıcılarını sadece nektar ile değil, bir barınak ile de çekerler. Bu noktada termodinamik yani ısı mühendisliği devreye girer. Bitkiler aleminde termogenez adı verilen biyolojik bir ısı üretme kapasitesi vardır. Termogenez, bitkinin hücrelerindeki mitokondrilerde karbonhidratları yakarak tıpkı sıcakkanlı bir hayvan gibi kendi ısısını üretmesi işlemidir. Dışarıda soğuk varken bir çiçeğin kendi vücut sıcaklığını sizin vücut sıcaklığınıza yakın bir seviyeye çıkarabildiğini düşünün. Doğu lahana kokarcası olarak bilinen Symplocarpus foetidus, bu yeteneğin en uç örneklerinden biridir. Bu bitki, etrafındaki hava sıcaklığı sıfırın altındayken bile çiçeğinin iç sıcaklığını 20 santigrat derecenin üzerinde tutabilir. Öyle ki, kışın sonlarında etrafındaki karları eriterek toprak yüzeyine çıkar. Böcekler soğuk havada donmamak ve hayatta kalmak için bu termal odalara sığınırlar. Güneş paneli etkisi de termal stratejinin bir parçasıdır. Çanak şeklindeki bazı çiçekler güneş ışığını tam merkezine odaklayacak bir açıyla açılır. Bu sayede çiçeğin iç sıcaklığı dışarıya göre birkaç derece daha yüksektir. Soğuk sabah saatlerinde böcekler kaslarını ısıtmak için bu sıcak sığınakları tercih eder. Bitki böceğe konfor sunarken böcek de polen transferini sağlar. Dünyanın en büyük dallanmamış çiçeklenme yapısına sahip olan ceset çiçeği, Amorphophallus titanum ise termogenezi tamamen farklı bir amaçla kullanır. Bu dev bitki, çiçeklenme sırasında merkezi yapısının sıcaklığını çevre sıcaklığının 10 ila 25 santigrat derece üzerine çıkararak insan vücut sıcaklığına yaklaştırır. Isınan hava yükselirken çiçeğin ürettiği kükürt bazlı ve çürük et kokusunu andıran uçucu kimyasalları bir baca gibi atmosfere pompalar. Bu koku, kilometrelerce uzaktaki leş sineklerini kusursuz bir şekilde merkeze çeker. Çiçek, termodinamiğin temel yasalarını kullanarak hem bir ısıtıcı hem de bir kimyasal yayın kulesi olarak çalışır. Bitkilerin kemikleri ve kasları yoktur. Peki o halde nasıl ayakta durur, nasıl hareket ederler? Cevap, turgor basıncı dediğimiz hidrolik bir sistemde yatar. Turgor basıncı, bitki hücresi içindeki suyun hücre zarına ve çeperine dışa doğru yaptığı itme kuvvetidir. Bu basınç, tıpkı bir şişme botun içindeki havanın botu gergin ve dik tutması gibi bitki hücrelerini gergin ve dik tutar. Bir çiçeğin o kusursuz dik duruşu, milyonlarca mikroskobik su balonunun aynı anda yarattığı hidrolik basıncın eseridir. Su eksildiğinde sistemin iskeleti çöker. Solan bir çiçeğin boynunu bükmesi aslında hidrolik basıncın düşmesinden başka bir şey değildir. Bu hidrolik güç bazı bitkilerde bir silaha dönüşür. Kuzey Amerika ormanlarının zemininde yetişen mütevazı bir çalı olan Kanada kızılcığı, Cornus canadensis, hücre içindeki su basıncıyla son derece gergin bir mancınık gibi kurulmuştur. Çiçeğin üzerine bir böcek konup milimetrik tetik tüylerine dokunduğu anda kilit açılır. Taç yapraklar saniyenin binde birinden daha kısa bir sürede açılır ve polenleri bir astronotun uzay mekiği fırlatılışında maruz kaldığı yerçekimi kuvvetinin tam 2400 katı bir ivmeyle saniyede onlarca metre hıza ulaştırarak böceğin üzerine fırlatır. Bu, bitkiler alemindeki bilinen en hızlı hareketlerden biridir. Bir çiçeğin sizin üzerinize bir uzay mekiği fırlatma hızından daha büyük bir ivmeyle polen fırlattığını hayal edin. Orkide ailesinden Gatasetum türleri ise
bu fırlatma işlemini çok daha spesifik bir hedeflemeyle yapar. Bu çiçeğin polen keseleri sapan benzeri bir mekanizmayla donatılmıştır. Belirli bir ağırlıktaki böcek çiçeğin iniş platformuna konduğunda mekanik bir yay sistemi tetiklenir ve yapışkan polen kütlesi milimetrik bir hesapla böceğin tam sırtına bir daha asla çıkaramayacağı şekilde yapıştırılır. Rüzgarla tozlaşan çiçekler ise tamamen farklı bir fiziksel strateji izler. Onların polenleri havada en uzun süre asılı kalacak ve en uzak mesafeye süzülecek şekilde aerodinamik bir tasarıma sahiptir. Üzerlerindeki küçük hava kesicikleri polenin adeta bir planör gibi havada süzülmesini sağlar. Çiçeklerin formları, polen taşıyıcısının vücut yapısına göre özelleşmiş tasarımlar sunar. Bu adeta bir anahtar-kilit uyumudur. Uzun dilli kelebekler veya sinek kuşları için tasarlanmış derin tüp şeklindeki çiçekler nektarı en dipte saklar. Bu sayede sadece doğru anahtara sahip olan canlı besine ulaşırken polenleri de tam olarak sırtına veya başına yüklenir. Bazı çiçekler ağır böceklerin üzerine konabileceği sağlam iniş platformlarına yani labellumlara sahiptir. Orkide ailesi bu konuda en iyi tasarımlardan birine sahiptir. Akdeniz Havzası'na özgü arı orkidesi, Ophrys apifera ise bu aldatmacanın en sofistike örneklerinden biridir. Bu çiçek nektar üretmez. Buna rağmen çiçeğin alt dudağı dişi bir yaban arısının şeklini, tüylerinin dokusunu ve renk desenlerini kusursuz bir optik çözünürlükle taklit eder. Daha da çarpıcı olanı, çiçeğin salgıladığı uçucu kimyasallar, dişi arının çiftleşmeye hazır olduğunu bildiren feromonlarla, yani tür içi sinyal kimyasalları moleküler düzeyinde birebir aynıdır. Erkek arı, hem görsel hem de kimyasal olarak kusursuz bir dişiye geldiğini zannederek çiçeğe konar ve çiftleşmeye çalışırken farkında olmadan polenleri sırtına alır. Çiçek, hiçbir besin ödülü vermeden sadece ileri düzey kimyasal sentez ve görsel modelleme ile görevini tamamlamış olur. Bazen bu mekanizmalar tozlaştırıcı için kısa süreli bir hapishaneye dönüşür. Lohusa otu olarak bilinen Aristolochia çiçekleri derin bir tüp yapısına sahiptir ve tüpün içi sadece aşağıyı gösteren kaygan tüylerle kaplıdır. Bir sinek içeri girdiğinde dışarı çıkamaz. Çiçek sineği bir gece boyunca içeride hapseder ve üzerini polenleriyle kaplar. Ertesi gün içerideki tüyler aniden kuruyup büzülür ve sinek bir sonraki çiçeğe kuryelik yapmak üzere serbest kalır. Bitkiler sadece davet etmek için değil, kendilerini korumak için de karmaşık kimyasal fabrikalar gibi çalışırlar. Bir çiçek veya yaprak, bir tırtıl tarafından saldırıya uğradığında pasif bir şekilde yenilmeyi beklemez. Hasar gören hücreler anında havaya uçucu organik bileşikler salgılamaya başlar. Bu kokular biz insanlar için belki sadece çimen kokusu olarak algılanır, ancak böcekler dünyasında bu bir imdat çağrısıdır. Bitki, kendisini yiyen tırtılın doğal düşmanı olan parazit yaban arılarını spesifik olarak çağıran bir kimyasal sinyal gönderir. Yaban arısı bu kimyasal izi takip ederek tırtılı bulur ve onu felç ederek içine yumurtalarını bırakır. Bitki, fiziksel olarak hareket edememesine rağmen havaya yaydığı moleküllerle dışarıdan bir güvenlik ekibi çağırma mekanizmasına sahiptir. Bu, doğanın kimyasal bir iletişim ağıdır. Hareketsiz bir canlı, kendisini yiyene karşı havaya bir mesaj yazıp, o mesajı okuyabilecek bir başka canlıyı yardıma çağırıyor. Çiçeklerin taç yapraklarının nasıl açılıp kapandığı, ileri düzey bir hidrolik ve moleküler mühendislik örneğidir. Çiçeklerin açması, taç yaprağın iç ve dış yüzeyindeki hücrelerin farklı hızlarda büyümesiyle gerçekleşir. İç yüzeydeki hücreler su basıncıyla daha hızlı genişlediğinde yaprak dışa doğru kıvrılır ve çiçek açar. Ancak asıl şaşırtıcı olan bu sürecin zamanlamasıdır. Bitki, polen taşıyıcısının en aktif olduğu mevsimde ve saatte açmak için karmaşık bir biyolojik saat ve fotoperiyodizm, ışık süresi algısı sistemi kullanır. Bazı çiçekler sadece sabahın ilk ışıklarında, bazıları ise sadece güneş battıktan sonra açarak hem su kaybını önler hem de hedef canlısına odaklanır. Dahası, çiçekler nektar üretimini de bir tam zamanında üretim sistemiyle yönetir. Nektar, şeker ve su gibi kıt kaynakların harcanması demektir. Bitki,
nektar üretimini sadece tozlaştırıcının gelme ihtimali olan saatlerde devreye sokar. Bu, bitkinin enerji ve kaynak israfını önleyen son derece verimli bir zamanlama stratejisidir. Çiçeklerin bu olağanüstü mühendisliği yalnızca polen taşıyıcılarını değil, insan zihnini de derinden etkiler. Bazı çiçekler, böcekleri çektikleri kadar insan ruhunu da kendine çeker. Psikoloji araştırmaları, çiçeklerin bulunduğu ortamların insanlarda stres seviyesini azaltabildiğini, dikkat ve sakinlik hissini artırabildiğini göstermektedir. Hastanelerde, yaşam alanlarında ve şehir planlamasında çiçek kullanımının artmasının nedenlerinden biri de budur. İnsan beyni, renk ve doğal desenlere karşı biyolojik bir hassasiyet taşır. Bir çiçeğe bakmak, beynimizdeki ödül merkezini harekete geçiren, bizi sakinleştiren bir etki yaratabilir. Çiçekler, ekosistemlerin de sessiz mimarlarıdır. Toprağın yapısını koruyan bitki örtüsünün yenilenmesini sağlar, erozyonu önleyen kök sistemlerinin devamlılığını garanti eder ve besin zincirinin temel halkalarından biri olan polen taşıyıcılarının hayatta kalmasını mümkün kılar. Bir çiçek, yalnızca bir bitkinin üreme stratejisi değil, etrafında bir mikro ekosistem inşa eden bir merkezdir. Bu nedenle çiçekler yalnızca ekosistemlerin değil, insan kültürünün de merkezinde yer almıştır. Mezopotamya kabartmalarından Osmanlı teziplerine, Japon sakura festivallerinden Van Gogh natürmort seri çalışması olan ay çiçeklerine kadar, insanlık çiçekleri sadece incelememiş, onlarla düşünmüş, hissetmiş ve semboller üretmiştir. Amerikalı botanikçi Luther Burbank, ömrünü bitki ıslahına adamış bir isim olarak şöyle der: "Çiçekler, insanlığa her zaman umut vermiştir. En karanlık günlerde bile bir tohumun içinde saklı duran gökkuşağını görebilenler için çiçekler bir vaattir." Tüm bu incelediğimiz mekanizmalar, ışığı nano düzeyde büken fotonik kristaller, pH değişimiyle renk değiştiren pigment fabrikaları, tohumları altın açıyla paketleyen geometrik optimizasyonlar, ses dalgalarını yansıtan parabolik antenler, rezonansla açılan akustik kilitler, havada asılı duran elektrik yükleri, saniyenin binde birinde tetiklenen hidrolik mancınıklar, hedefteki canlının feromonlarını kopyalayan kimyasal fabrikalar, imdat sinyali gönderen savunma sistemleri ve tam zamanında üretim yapan moleküler saatler. Bunların her biri bir çiçeği sadece topraktan biten bir bitki olmanın çok ötesine taşır. Atomların birbirine olan mesafesi, hücrelerin su tutma kapasitesi, ışığın kırılma açıları ve havadaki moleküllerin kinetik enerjisi, her bir taç yaprağın içinde devasa ve tıkır tıkır işleyen bir saatin dişlileri gibi bir araya getirilmiştir. Japonların yüzyıllar önce fark ettiği gibi, çiçekler bize sadece güzelliği değil, aynı zamanda karmaşık bir sistemin kusursuz işleyişini de fısıldar. Doğada hiçbir renk rastgele sürülmüş bir boya, hiçbir şekil tesadüf eseri bükülmüş bir dal değildir. Çiçekler, matematik, fizik ve biyokimyanın muazzam bir estetikle birleştiği, yeryüzünün en zarif mühendislik projeleridir. Belki de bu yüzden insanlar binlerce yıldır çiçeklere yalnızca bakmıyor, onları anlamaya çalışıyor.